Despertar Söyleşilerine hoş geldiniz. 20. bölümle karşınızdayız. Bu bölümde konuğum Berna Uzel. Berna İzmir'e has İzmir'le özdeşleştirilmiş olan İzmir Sefarat Mutfağı ile de özellikle özdeşleştirilmiş olan boyoz üzerine yüksek lisans tezi yazdı Yeditepe Üniversitesi'nde ve şu an kendisi Madrid'de. Yine bir Madrid-Stockholm hattı. Çünkü daha önceden de Madrid'den konuklarımız olmuştu söyleşi serisinde. Bugün kendisiyle hem boyozu hem de kendi yaptığı yani bu alana nasıl girdi, neden bu konuda bir çalışma yapmak istedi, bundan sonra neler yapmak istiyor, bu konu üzerine söyleşi de yapacağız. Hoş geldin Berna. Hoş buldum Ceki. Teşekkürler davet için. Ee, Geçmişte başlayalım her zaman her söyleşi tamam. bölümünde olduğu gibi. İstersen biraz kısaca kendinden Hı hı. bahsedersin ve geçmişten dediğim gibi bugüne doğru gelelim. Tamam. Ceki benim annem Seferat. Ben çift kültürlü bir ailede büyüdüm. Dolayısıyla yani yemeğe özel bir ilgim var ama Seferat yemekleri de her zaman anne anneanne sofralarında hep çevremde oldu. Lisansımı sosyoloji bölümünde tamamladım. Sonra herhangi akademik bir çalışma yapmadım. Uzun bir çalışma hayatım oldu. Fakat daha sonra o uzun çalışma hayatından sonra bir noktada kültürümün bir parçası olan seferat kültürüyle ilgili derinleşmek istedim. Ve yüksek lisans yapmaya karar verdim. E, Yeditepe Üniversitesi'ne başvurdum antropoloji bölümüne. Kabul aldıktan sonra da çalışmalarla, yüksek lisans çalışmalarıyla beraber Merenda Kitchen projesini başlattım. Merenda Kitchen'da hem seferat yemekleriyle ilgili yapılmış çalışmalar, üretilen materyalleri bir yandan paylaşırken işte kitap, podcast ya da başka bir Instagram hesabı gibi bir yandan da aile ve aile dostları ve çevreden topladığım tarifleri paylaşıyorum. Buradan hani bunu belki tekrar sonunda konuşuruz ama şunu da söylemiş olayım. Hani o çalışmalara devam etmeyi planlıyorum. Bir duyuru olarak hani bugüne kadar topladığım tarifleri kendim özellikle yapıp çekiyordum ama bundan sonra paylaşmak isteyenlerle birlikte yapıp çekmeyi planlıyorum. Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Yüksek lisansa başvurduğumda seferat mutfağı ile ilgili bir tez yapacağımı biliyordum. Ama konuya karar vermemiştim. Daha sonrasında konuya karar verme sebeplerim oluştu. Birincisi İzmir Yahudileri yemek kültürüyle ilgili antropolojik herhangi bir çalışmaya rastlamamış olmam literatür taraması sırasında. Yani orada bir boşluk görmem. İkincisi e, boyozun çok eşsiz bir yiyecek olması. Çünkü yani benim bilgim dahilinde ve araştırmalarım dahilinde bu kadar yaygın bir seferat yiyeceği yok. Yani İstanbul'da börekitas böyle bazı noktalarda satılır ama coğrafi işaret alacak kadar yaygınlaşmış herhangi bir yiyecek yok. Bu bağlamda çok dikkatimi çekti. Benim hayatımın doğal bir parçasıydı seferat yemekleri ama böyle büyüdükçe, zaman geçtikçe aslında eğer bir seferat tanıdığın yoksa çok da bilebileceğin yiyecekler olmuyordu. O yüzden o İzmir'deki o yaygınlık, bir yiyeceğin bu kadar yaygınlaşması çok dikkatimi çekti. Üçüncüsü de İsrail'de yer alan bir yiyecekle benzerliği. E, Yiyeceğin ismi cahnun, bir Yemen seferatlarının yaptığı bir yiyecek. Lezzet olarak benzemese de şabatta tüketilmesi, yumurtayla tüketilmesi, bir hamur işi olması çok dikkat çekiciydi. Biraz da böyle literatür taraması yaptıktan sonra bu konuda bir araştırma yapmaya karar verdim. Tezimde görüşmeler ve literatür taraması bağlamında geçmişte ve bugün de hem evde hem ev dışında boyozun üretimi, tüketimi ve pratiklerine odaklandım. Belki bu noktada yani tabii ki tarih ve tarih çalışmalarından çok faydalandım ama bunun bir tarih tezi olmadığını da hani burada tekrar söylemek istiyorum. Yani öyle bir tarihsel iddiası yok tezin. Bir antropolojik çalışma. Tezi üçe ayırdım tez çalışmalarını. Ve şöyle tasarladım. Bir
seferatlar için boyoz. Bunun için toplamda 24 İzmirli seferat Yahudisiyle görüştüm. Bir diğer ayağı boyoz üreticileri ve bu üretimin paydaşları, yani odalar ya da işte boyoz ustaları ya da boyoz üreticisi oldu. Üçüncü ayağını da İzmirliler oluşturdu. Seferatlarla özellikle yarı yapılandırılmış görüşmeler, derinlemesine mülakat gerçekleştirdim. Alanda çalışan boyoz ustalarıyla da öyle. Boyoz ustalarının özellikle klasik anlamda boyoz üreten geleneği devam ettirmiş ve uzun zamandır da alanda olan ustalar olmasına dikkat ettim ki o değişimi de, zaman içinde bir değişim varsa onu da gözler önüne serebileyim. Ve İzmirlilerle de her fırsatta böyle kısa görüşmeler yapmanın dışında bir de online olarak gerçekleştirdiğim bir anket yaptım. Online olmasının sebebi hani bunun kolay ve dağıtılabilirliğinin kolay olmasıydı. Literatür çalışmamda bütün bu anlatıların dışında literatür çalışmamda da özellikle anı kitapları, belgeseller, tarif kitapları, bu alanda İzmir Yahudileri ile ilgili üretilmiş tezler ve çeşitli yayınlardan faydalandım. Araştırmayı dört dilli olarak sürdürdüm. İspanyolca bildiğim için Ladino anlayabiliyorum. O yüzden Ladino'yu da kattım araştırmanın içine ve İngilizce, Türkçe. Bu dört dilde araştırmaları gerçekleştirdim. Yani boyozla ilgili çok fazla kaynak yoktu ama burada Nejat Yentürk'ün Ayaküstü İzmir kitabını anmam gerekir. Çok kendisinin uzun yıllara dayanan, 10 yıla aşkın süreye dayanan bir çalışması var. Özellikle ilk kuşak diyebileceğimiz kendileri Yahudi ustalardan boyoz yapmayı öğrenmiş ustalarla gerçekleştirdiği sözlü tarih çalışmalarına dayanan gerçekten hatırı sayılı bir bölüm var bu kitapta. Ayrıca kendisiyle de görüşme yaptım. O da çok cömert davrandı bilgilerini paylaşmakta. Tarihsel araştırmaların büyük bölümü aslında oraya dayanıyor. Yani bu şekilde özetleyebilirim. İstersen biraz böyle başka bir, yani sorun yoksa Aslında biraz. şöyle bir aklıma gelen birkaç tabii ki soru var. Önceden de tabii izleyicilere şu bilgiyi de verelim. Senin tezin tamamlandı ve yüksek lisansı tamamlamış oldun. Ve tezin birkaç ay sonra okumaya açılacak. Tabii sen önden sana teşekkürler buradan benimle paylaştın. Dolayısıyla oraya da bakmış olarak da tabii ki hani birkaç soru hazırladım. Tabii. Ama istersen şu an hani hiç okumamış olanları da varsayarak daha basit kısımlarla hani devam edelim. Tabii. Ve yani ilk aklıma gelen aslında şu oldu. Yine dediğim gibi tezi okumayan kişileri düşünerek bunu soruyorum. Hı hı. Boyoz kelime kökeni olarak değil de yiyecek ki Cahnun'la mesela güzel bir bağlantıyı zaten hani biraz önce bahsettin. Ama yani fırında aldığımız boyozla evdeki boyoz arasındaki fark ve bu boyozun evrimleşmesi diyeceğimiz kısım. Yani bu e, boyozun içi boş mu olur, dolu mu olur, neyli boyoz olur hani kısmı. Biraz boyozu açalım istersen. Sonra Hı hı. boyozdan genel sefarat mutfağına da biraz gelmek istiyorum. Tabii. Boyoz aslında, yani aslında boyo. Ee, Bu Ladino'da S ekinin zamanla evrimleşerek, çünkü çoğul yapıyor bu ek, S eki, zamanla evrimleşerek boyoza dönüşmüş. Bu aslında kategorik bir isim. E, Yani farklı coğrafyalarda kullanılıyor ve farklı coğrafyalarda ve seferat mutfaklarında aslında başka bir yiyeceğe işaret ediyor. Dolayısıyla aslında bu tezin konusu İzmir'de üretilen boyoz. E, Ben yani gerçekten hani bir evrim söz konusu. Çünkü evlerde üretilen boyoz bugün sokakta en yaygın boyoz sade boyoz. Evlerde tüketilen boyoz her zaman, ya benim görüşmelerim bağlamında
Defalarca bu teyit edildiği üzere her zaman iç malzemeli üretiyor. Hatta şekli bile iç malzemeye göre belirleniyor. Yani işte patatesli, peynirli olan ya da handrajo dediğimiz o iç malzemeyle üretilen boyozlar zarf şeklinde kapatılırken ıspanaklılar her zaman burma şeklinde yapılıyor. Sokaktaki boyoz en yaygını sade, fakat ıspanaklı boyoz da aslında çok eski bir boyoz. Benim görüştüğüm ustalar en azı 30 seneden fazladır, yani sektörde çalışıyor, boyoz yapıyordu. Ve kendi ustasından hem sade hem ıspanaklı boyoz yapmayı öğrendiklerini söylediler. Ve iki tane usta da aslında ikinci kuşak diyebileceğimiz o birinci kuşak, yani Yahudi ustalardan öğrenmiş, ustalardan yapmayı öğrenmiş ustalardı. Dolayısıyla da daha klasik boyoz diyebileceğimiz bir boyoz üretiyorlar. Yani sokakta da boyoz kendi evrimini devam ettiriyor. Bugün genel olarak yaygın olarak üretilen boyoz ve coğrafi işaretin aslında tanımı içinde yer alan boyoz, gömme boyoz olarak tarif edilen bir boyoz. Ama ilk o evrimleşen ve daha böyle üretime doğru, daha büyük üretime doğru evrilen ve evdekinden farklılaşan boyoz daha farklı bir boyoz. Yani o teknikler de kendi içinde, zaman içinde farklılaşıyor ve tabii ki hani teknoloji de üretimi farklılaştırıyor. Böyle bir fark söyleyebilirim. Bilmiyorum Ve yeterli tabii bir ama de yani son geldiği aşamada da artık bayağı endüstriyel boyoz, yani içine her şeyin konulduğu çikolatalısından hani o evet. şey, o da yeni bir evre diyebiliriz belki. Evet ama iç malzemeli boyoz yeni bir şey değil. Yani bu böyle hani son gelişmelerle e, oluşmuş bir şey gibi değerlendiriliyor. İşte yeni çağın getirisi gibi değerlendiriliyor. Ama aslında iç malzemeli boyoz yapmak eski bir usul. Bir de şimdi evde bir boyoz var, ticari boyoz var ama ev boyozunun da ticari hayatı var. Yani aslında ev boyozu da yani sokağa çıktığı andan itibaren ticari boyoza e, evrilmiş oluyor ve o zaman içinde değişen boyoz da bence bu yani tezin önemli çıktılarından bir tanesi. Sokağa çıkmış olan boyozla ev boyozu belli bir tarihe kadar, hani o tarihi net belirleyemesem de benim görüşmecilerim için de hatırlayanlar vardı. Eş zamanlı olarak çarşıda hayatını sürdürüyor. Yani hiçbir zaman ve bugün de öyle. Hani belki sokakta ev boyozu yok ama sokaktaki boyoz da aslında farklı üretim teknikleriyle üretilmiş boyozlar. Yani aslında hiçbir zaman tek bir boyoz yok. Yani bunu böyle Tabii bir de değerlendir. yani şey de tabii ilginç. Bu yani çeşitliliğin olduğu bir süreçte ismin hep boyoz kalması. Yani Evet, bir yere, çünkü şey hani hep şunu düşünüyorum. Neden yeni bir isim çıkmıyor? Yani o Boyoz ismi çok sabit kalmış. Ama Boyoz'un böyle alt türevleri çıkmış piyasaya gibi bir en azından benim ilk izlenimim oydu. İzmir'de böyle bir boyoz, çünkü evdeki boyozları ve çünkü evdeki boyoz da yani gidip de annem boyoz yapmıyordu. Benim böyle bir boyoz yapma merakım vardı. İşte yine yaşlılara gönderiyordu beni. O zaman git hani hevesini orada al. Ben de bakıyordum fazla yağlı bir şey. Yani öğrendin yaparken mi böyle. peki? Ya lisedeyken birkaç sefer denedim. Ama şu şey noktasından, o yağ olayı, yerken de zaten yağlı bir şey de yaparken bu kadar yağlı bir şey olduğunu hani beklemiyordum. Ee, Açık söyleyeyim, yani borekaz yapmak çok daha kolay geliyor. Doğru, Bir daha hiç doğru. yani, ve şu da tabii var. Yani boyoz yapmada asistan olabilirim de, hadi al boyozu sen yap, başka bir şey. Hani o anda böyle o kıvamı Doğru. tutturmak vesaire, ve yapanlı ve bugün mesela aynı tam bahsettiğin hani ıspanaklının işte burgu olması, diğerlerinin olmaması, bir taraftan da dediğim gibi artık hani o endüstrileşmiş dediğim şeylerde işte, değil mi, çikolatalısından böyle işte her türlü tatlı şeylerin içine dahil edildiği, ya onun üzerine hani şey düşündüm. Yeni isimler çıkabilir miydi? Hı Ama hı, boyoz kelimesi ağır basıyor. Hani hı hı. ve peki boyoza şöyle düşünürsek,
İstanbul'da boyoza denk bir şey var mı diye genel hani izleyenler, genelde İzmirliler bunu soruyor. Yani benim kendi bilgim dahilinde. Çünkü ben çift kültürlü bir ailede büyüdüğüm için aslında çok da cemaat içinde büyümedim. Hani kendi ailem ve aile dostları kadar. Ama benim görebildiğim kadarıyla yani Börekitas. Ama orada hani onun benzeri İzmir'de Burikitas. Ama boyoz gibi bir şey yok açıkçası. E, Birkaç kişi şey demiş. İzmir'in boyozu da İstanbul'da. Yani İzmir'den gitme bir boyoz alışkanlığı da bildiğim kadarıyla yok. Yok. Yok, benim bildiğim kadarıyla da yok. Bu arada tabii hani merak edenler şeyi sorabilir. Tabii ki yani sefarat mutfağı aslında geniş bir mutfak. Yani sadece boyozdan ibaret değil ki, İzmir'in de bir sefarat mutfak kitabı var. Ve o da başka bir bölümün belki konusu olacak benim söyleşi serisinde. Hı hı. Edirne'nin de bir hani yine mutfak kitabı var. İstanbul'da da ilgili hani bu tip kitaplar çıkıyor. Ve Çanakkale için yeni çıktı. Ben henüz e, Madrid'de olduğum için alamadım ama Ha, Çanakkale'nin de. Çanakkale'li. Doğru, Evet. evet, ben bende de kitap henüz yok. Yani yurt dışında olmanın işte getirdiği eksiler Ama ama ilgilenenlere duyurmuş evet. olalım. Söyleşisine yani yazılı tanıtımına rastlamıştım ben de kitabın. Hı hı, E, Ve hani ya hiçbir yemek herhalde boyoz kadar, yani kelime olarak boyoz kadar, işte börekitaz dediğim olabilir ama hani hı hı. özellikle boyozun böyle bir, senin de bahsettiğin üzere artık coğrafi olarak da işte bir yani İzmir'le özdeşleştirilmiş ve tabii hemen şu soru geliyor. Peki İzmir'e bu yemek nereden geldi? Yani bunun sefarat olması belki işte Evet, oradan da biraz bahsedelim istersen. olur. Yani ben açıkçası bir köken araştırması yapmadım ama köken araştırması yani yapan insanların çalışmalarına baktım. Genel kanı boyozun ve aslında bu bir genel söylem seferat yemeklerinin ve dilin İspanya'dan yanlarında Yahudilerin yanlarında getirebildikleri iki şey olduğu yönünde. Ama Nejat Yentürk'ün farklı bir iddiası var. O geldikten sonra seferatların bu topraklarda yapmaya başladığı bir yiyecek olduğunu söylüyor. Benim bunu doğrulamak gibi bir çalışmam olmadı. Ama iç malzemelere baktığım zaman, seferat mutfağında kullanılan malzemelere baktığım zaman bazı şeylerin en azından sonradan eklendiği net. Handrajo, soğan, patlıcan, domates ve sakız kabağı ile yapılan bir yiyecek. Domates, sakız ve sakız kabağı daha sonra da Amerika'nın keşfinden sonra Avrupa'ya 16. yüzyılda 16. hatta 16. yüzyıl sonrası deniyor yaygınlaşmaya başlamasına gelen bir yiyecek. Osmanlı'ya gelişi daha da geç. Patates de böyle ki seferat mutfağında çok çok kullanılan bir yiyecek patates de. Ve patatesli peynirli bir boyoz da var zaten İzmir seferat mutfağında. Dolayısıyla en azından sonradan bazı şeylerin eklendiğini net olarak söyleyebiliriz ama köken olarak bilmiyorum. Bir boyozla ilgili bir daha doğrusu boyo ile ilgili bir diğer ilginç şey de sadece seferat mutfağında değil yani kelime olarak ve yiyecek adı olarak aslında çok geniş bir coğrafyada yer alıyor olması yiyeceğin. Yani İspanya ve İspanyolca konuşan Latin Amerika ülkelerinde bazı ülkelerde bir yiyecek olarak karşılığı var. Zaman zaman tatlı, zaman zaman tuzlu ama hep bir hamur işi. Yani boyo bir hamur işi ama çok geniş bir coğrafyada çok farklı şekillerde yer alıyor. Belki bunu söylemek de iyi olabilir. Tabii yani konunun hiç sağlık tarafına girmeyeceğim. Hani çünkü o konuda da Evet, çok soru geliyor. Yani neden böyle bir doğru. yemek seçilmiş gibisinden. Ya şöyle aslında belki onu da söylemekte fayda var. Ya bugün boyo aslında boyoz diye düzeltiyorum. Çünkü ikisi farklı şeyler ve ben tezimde böyle bir ayrım yaptım. Yani boyo evde üretilen ve evde üretildiği şekliyle sokağa çıkan haline boyo, bugün değişmiş haliyle tüketilen ya da zaman içinde değişmiş olan haline de boyoz dedim. Yani benim orada kesin bir ayrımım var. Bugün boyo
e, gerçekten daha az yapılıyor ve tüketiliyor. Ve bunun nedenlerinden biri, yani tek bir nedeni yok, birden fazla nedeni var ama nedenlerinden biri sağlık. Yani beslenme alışkanlıklarının değişmiş olması. Bu çok tekrarlandı görüşmelerde. Şimdi yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. Bu çünkü hem evet yani tezde de dikkatimi çekti. Bu genelde de işte bir yemek tanıtım günü düzenliyorsak Hı işte hı, boyoz varsa bununla ilk kez tanışan da yani özellikle hani hı hı, İzmirli olmayarak tanışan da diyelim. hı hı, Soru hep bu sağlık konusu üzerine geliyor. Çünkü tabii yani şimdi hamur işlerindeki sağlık konusu bambaşka bir konu. Hani bugünün konusu da o değil. Benim de zaten hiç uzmanlık alanım kesinlikle hı değil. hı, hı hı, Ama özellikle tabii sefarat mutfağıyla bu kadar hani özdeşleştirilen bir şey de olduğu için orada da ister istemez böyle evet yani haklısınız ama gibi böyle bir kaldığımız oluyordu. Özellikle bu yani ya da kaç tane yenebilir? Çünkü bir de böyle arkadaşlar arasında şey oluyordu işte ben şu kadar yiyeceğim işte şu kadar ya bayağı abartanlar da oluyordu işi. Peki dilersen biraz hani bu yani Boyoz'un aslında ötesinde görüşmelere gelelim. Ve yani İzmir'de de çünkü çok sayıda görüşme yaptın. Görüşmelerde mesela böyle sadece Boyoz özelinde değil, genel mutfakta olabilir, alışkanlıklar da olabilir, tarihsel hı hı. tarafta da olabilir. Dikkatini neler çekti ya da böyle bu çok çok ilginçti paylaşayım dediğin neler var? Yani görüşmelerde aslında şöyle ilginç birkaç şey yaşadım. Bir tanesi topluluğun ne kadar küçük olduğunu fark etmiş olmam. Çünkü e, böyle hani biriyle iletişime geçiyorsun, kimle görüşebilirim diye soruyorsun. İşte ikinci ya da biri senin için soruyor. O ikinci kez aradığında arkadaşının adı şu mu diye söylüyorlar. Yani hemen aslında böyle araştırma yapan birinin varlığı çok kısa sürede yayılabiliyor. Bu bana ne kadar topluluğun küçük olduğunu fark ettirdi. İkincisi şey enteresandı. Şeyi anlatmak. Aslında ben boyoz yapmayı bilenden ziyade e, kişilerin boyoz deneyimlerini dinlemek istiyordum. Biraz onu anlatmakta zorlandım. İşte ben boyoz yapmayı bilmiyorum ya da hiçbir şey anlatamam gibi cevaplar geliyordu. Ama aslında herkesin kendi kişisel olarak yaşadığı şeyle ilgilendim ve bütün o anlatılardan üst üste bir şeyler koymaya çalıştım. Ve İzmir Yahudileriyle ilgili bir mutfak çalışması yapılmadığı için görüşmelerimde soruları da geniş tutmaya, zaten açık uçlu sorulardı, açık tutmaya çalıştım. Ve biraz aslında mümkün olduğunca eğer zaman kısıtı da yoksa e, yani kesmeden bütün o bilgiyi almaya da çalıştım. Zaten buradan da tezin sonuna eklediğim özellikle hani Ladino'da risk altında bir dil olduğu için hem tezin içinde görüşmelerde Ladino geçen her şeyi Ladino olarak bıraktım. Hem de tezin sonuna hem Ladino yemek adları tarifi verilmişse o tarifler ve ayrıca Ladino geçen kelimelerle ilgili bölümler de oluşturdum literatüre girebilmeleri adına. Sorularda özellikle şey vardı yani şöyle tabii bu da görüşmelerim sonucunda ortaya çıkan bir şey oldu. Boyoz genel kanı boyoza dair ya da anlatılan şey bir şabat yiyeceği olması. Ama boyoz sadece yani boyo sadece bir şabat yiyeceği değil. Evet, yani geçmişte Şabat'ta çok önemli bir yer kaplıyor. Zaten o yemek hazırlıkları çok çok önemli bir yer kaplıyor. Bazen 3 günle özellikle Karataş'ta tabii görüşmecilerimin yaşı gereği ancak ve çoğunlukla Karataş'a kadar uzanabildi bana anlatılan bilgiler. Çok önemli bir yer kaplıyor Şabat hazırlığı çünkü çok önemli bir gün Yahudiler için. Bazen 3 güne, eskiden 3 güne kadar çıkan yemek hazırlıklarından söz ediliyor ve mahalle yaşamında da aslında önemli bir yer kaplıyor. İşte her evde yer alan o siyah tepsiler, onların fırınlara götürülmesi ama sadece fırınlarda pişirilmiyor çünkü eskiden evlerde fırın yok.
İşte bu bir ritüel aslında, o fırınlara götürmek ve gündelik hayat pratiklerine de yansımış. Çünkü her evde o tepsilerden var. Ama bir yandan da evde pişirme tekniği de var. Yani böyle birbirine kaynaklanmış iki saç arasında mangal üzerinde pişirme de söz konusu o zamanlar için. Bir de şeyleri sordum, işte ne zaman yenirdi, hangi etkinliklerde yenirdi. Aşağı yukarı yani bütün etkinliklerde, yemek içeren bütün etkinlik ve kutlamalarda boyoz hem geçmişte hem de bugün azalmakla beraber tüketilmeye devam ediyor. Yani Şabat'ta o kadar tüketilmese de özel bir günde ve seremonide eğer yemek varsa boyoz bugün de tüketilmeye devam ediyor. Tabii bu bir tercih, yani hepsinde olacak diye bir şey yok. Daha az yapsa da artık insanlar cemaat içinde kendi yapmasa bile yapan kişilerden satın alıyor. Bu şekilde boyoz hala hayatına devam ediyor. Yani ben boyozu böyle kendi, aslında tezde kendi hayatı olan bir şey olarak ele aldım ve onun çevresinde hem seferatların kutlamaları, etkinlikleri, geçmişte ve bugün de nasıl tüketiliyordu, aslında biraz onlara baktım. Tabii özellikle yani bugün boyoz yediğimizde, hani kendi neslimi veya benden sonraki nesilleri de şu an düşündüğümde tabii ki geçmişi çok kafamızda canlandıramıyoruz. Buzdolapsız bir hayat nasıl? Mikrodalgasız, fırınsız, şimdi hani her şey şu an böyle bir dokunuşla. Hatta hani şu soru çünkü oluyor. Şimdi bu boyoz soğumuş. Bunu tekrar fırına mı koysak da ısıtsak? Mikrodalgada 30 saniye koysak olur mu? Böyle sorular geliyordu bazen bana işte arkadaşlardan. Diyor ki elimizde boyoz var ama ne yapacağız bu boyoz? Sonra işte şimdi dondurulmuş olarak işte satılma Hı durumları hı, oluyor işte. Ama tabii bir yemeğin tarihçesini düşündüğümüzde özellikle yani bu tip, çünkü bu sulu bir yemek değil. hı hı, Ee, Yani onun dayanıklılık süresi. Ya çünkü ben hep sağlık sağlık diyorum ama bir de bunun tabii ki daha işte pratik olması, işte kolay yenebilir olması hı hı, veya ne kadar süre dayanabiliyor olması gibi soruları da belki aslında hani kendimize sormamız gerekiyor hı bugünün hı, nesli olarak. Peki senin şöyle sorayım. Boyoz yapanlar hı hı, bunu, ya ben böyle yapıyorum başkası şöyle yapıyor işte, hani gerçek boyoz nedir sorusu sormak istemiyorum ama ya onların algısı ne yönde? Belki biraz hani izleyiciler onu da merak edebilir. hı hı. Yani aslında bir İzmirli bir seferat Yahudisi için öncelikle iki tip boyoz var. Biri evde yapılan seferat mutfağında yapılan boyoz. Diğeri sokakta üretilen boyoz. O sokakta üretilen boyozlar da kendi içinde özellikle seferatlar için ayrışıyor. Çünkü eski klasik tarzda boyoz yapan yerler tahin kullanıyor ya da yakın zamana kadar tahin kullanıyormuş. Onun da şimdi tahinin çok pahalı olması üretimden çıkarılmasına bir sebep. O da işte hani belli yerler söylüyorlar. Ben şuradan alıyorum çünkü eski boyoza çok benziyor. Yani o separatlar için iki boyoz var ve aslında o hep evde alıştığı tada doğru yönelmeye çalışıyor. Ben oranınkini yemiyorum işte şöyle, ya da yani çok az seferat vardı, ben boyoz yemem, pek sevmem diyen genelde de seviliyor. Öyle ayrışıyor ama yani galiba hep evle anlamlanıyor boyoz. Yani yapan kişiyle ve aile hayatıyla. Çünkü boyoz evde yapılan bir yiyecek genel olarak seferatlar için. Annenin, anneannenin, babaannenin ya da bir teyzenin yaptığı şekliyle anlamlı. Dolayısıyla yani gerçek boyoz sözü geçmedi ama o kişiler için en iyi boyoz herhalde o kendi geçmişinde yer alan boyoz oluyor. Bir de tabii boyozun, özellikle yani sefarat boyozu, işte evlerde yapılan boyozun bir sık yenilen hani yeri de aslında yine çeşitli törenler, ritüeller, işte bu bar mitzva 13 yaş töreni olabilir, işte perşembe sabahı veya işte cumartesi günü işte ikram edilmesi, sünnet töreni olabilir.
Kesinlikle. Biri vefat ettiğinde işte yine böyle bir hani ya da yılı geldiğinde işte çeşitli işte ikramlar zamanı, ama özellikle hani boyoz benim de hep hani çocukluğumdan ya da şu anda da hani hatırladığım şey, böyle bir kahvaltı sofrası açık büfe gibi kurulur. Hı hı, Boyoz ve yumurta olmazsa olmaz. Ama bir kesinlikle. de mesela onun yanında da yine daha çok hani erkeklerin alışkanlığı diyebileceğim ki o noktada işte yani kadınlar bu işin üreticisi, erkekler tüketicisi oluyor o konsepte. Hı hı, Cumartesi günü dua sonrası bir hı hı, kahvaltı sofrasının kurulması. Tabii yani günümüzde artık şey daha çok sokak boyozu orada devreye giriyor, ama orada da hı tabii hı, ki çeşitli yani belli fırınlar var. İşte hı şu hı. fırından Evet, gelmezse bir anda böyle şey söylenmeler başlıyor. Niye, bu nerenin boyozu, bu olmamış bu, ya da şey tabii doğru. en iyi yerden de alınsa, çünkü yani bu sonuçta yemek günü sonu hep de standart çıkmıyor. Yani Hı hı. o günün boyozu çok iyi değilse yani beklediğim tadı alamadım boyozdan. Peki Tabii, yumurta konusuna gelmek istiyorum. Yumurta evet. konusu hiç açıldı mı? Yani bu çünkü Tabii yumurtayla da ben, ilgili çok soru geliyor bize. evet, yani yumurtaya da özellikle baktım. Yani bir kere yani olmazsa olmazı, sokağa da o şekilde çıkmış. Kahverengi bir yumurta yapılıyor. Huevos rojos aminados denen bir yumurta bu. Ama o da kendi içinde e, zaman içinde pişirme teknikleri farklılaşıyor. Yani hem sokakta da böyle, evde de böyle. Yani İzmir'de de yumurtayla, yani dışarıda da yumurtayla satılıyor bugün boyoz. Evdekinde işte böyle eskiden bir görüşmecim şey demişti, annem böyle toprak kapta pişirirdi demişti, ama bugün işte bugün hala yapılan bir yiyecek olduğu için de düdüklü tencerede pişiren de var, normal tencerede pişiren de var. Onun kahverengiliği de e, evdeki için, yani şöyle şeyler, malzemeler konuyor. Yani her ev aynı şeyi koymuyor, ama böyle sık tekrar edilenler kahve, soğan kabuğu, eskiden böyle kese kağıdı gibi bir kağıt, hani o rengi vermesi ve kahverengileşmesi için. Bazıları yağ koyuyor çatlamasını önlemek için. Bu yöntemlerle pişiriliyor. Bugün sokakta huevos rojos aminados hala var, ama çok az yer bunu yapıyor. O yerlerde kendi içindeki o yapım tekniğindeki değişimi şöyle anlattı, ve yazılı kaynakta da bunu bulmak mümkün. İşte tepside yağlanarak eskiden pişirilirken kara fırında, bugün yumurtanın da yapısının kalitesinin değişmesi sebebiyle daha böyle su içinde pişirilen, bu şey de olabilir. Yani bir görüşmecim hala kara fırın kullandığı için hala kara fırında ama suyun içinde pişiriyordu. Bunun sebebinin de yumurtanın kalitesi olduğunu söylüyordu ve bir diğer görüşmeci de o şekilde tarif etti. Yani yöntemler de değişiyor. Ama bugün artık sokakta daha az bulunuyor. Şey çok şeyi şöyle bir şey fark etmiştim. Onu da teze dahil ettim. Yumurtanın sembolik anlamı var Yahudi kültüründe. Böyle katılımcı gözlem çok yapma imkanım olmadı. Çünkü nüfusun azalması sebebiyle çok çok az kutlama ve etkinlik var. Ama Scott kutlamasına davet edilmiştim topluluk merkezinde İzmir'de. Orada boyoz yoktu o gün, ama haşlanmış yumurta vardı ve o haşlanmış yumurtalar işte bir yerden söylendi geldi. Ve böyle biraz da geldikten sonra onun kesilerek servis edilmesi e, yönünde organizatörlerden biri uyarıda bulundu heyecanlı bir şekilde. Mesela ilk fark ettiğim an o andı. Yani böyle bir ortamda, bir kutlama ortamında servis ediliyorsa bunun keserek servis edilmesi gerekiyor. Ve sordun, işte tuzlanması ve karabiber atılması gerekiyor. Bu önemli bir ayrımdı. Sonra daha tabii derinleştikçe bunun işte cenaze ile gündelik hayat arasındaki ayrım olduğunu fark ettim. Çünkü cenazede vefat eden kişinin yakınlarına bütün yumurta veriliyor. Yani o yumurtanın bütün verilmesinin çağrışımı kayıp. Ama gündelik hayatta o kesilerek servis ediliyor ve ben birçok yerde İzmir'de özellikle bu eski usul
yapan, yumurtayı yapan yerlerde sorduğumda hep keserek. Bir de onun için bir misina kullanılıyor. İzmirliler bunu iyi bilir. Misina kullanılarak ve tuz, karabiber diye de soruluyor. Yani o gelenek aynı şekilde orada da devam ediyor e, yumurtada. Bu evet, kemeraltı boyozcularında evet bu yumurta kesme ve tuz karabiber konusu evet hassas bir konu. Yani İzmirli olmayanlar bir an böyle bakı kalabiliyor. Gerçi tabii ya İzmir dışında artık çok bilemiyorum tabii ki. Belki bu yani çünkü sonuçta yumurta ortak bir şey. Ama yine de bu renk olayı. Çünkü yumurtanın rengiyle ilgili genelde hani soruyor. Yani soğan, ben çayı bile duydum. Hani işte soğanı hiç sevmeyen kişinin sırf ya o rengin aslında ön plana çıkarılması tabii başka şeylerin kullanılması başka tatlar da veriyor. Hı hı, Ama tabii bunun ben en ekstrem halini Uzak Doğu'da mor yumurta. O bambaşka bir yapımı var ve hani hı şeyi var. O hı, yine ama yine de yani yumurta şey yani tavuktan işte bir yumurta alınıyor ama o yumurtanın belli bir hazırlık hani evresinde. Çünkü kimileri mesela şey diyor yani bu kadar uzun süre niye pişirilir? hı hı. Daha hani haşlayın yiyin yani hani Bu gibisin. eski bir şey ama bir yani yaklaşık işte 15. en erken 15. yüzyıla falan tarihlendiriliyor. Ve çok benzer bir isimle yani Huevos Rochos Aminado'sa çok benzer bir isimle. Yani eski bir usul bu seferat mutfağında yumurtayı böyle bir pişirmek. Bu arada Cahnun'un yanındaki yumurta da kahverengi. Zaten o da böyle o dikkatimi Evet çekmesine. benim de direkt o dikkatimi çekmişti. Yani hatta böyle şey tabii hiçbir zaman mesela şimdi belki söyleşiden sonra gidip onu bir araştırdım. Yani onların nasıl bunu Hı hı. kahverengileştirdiğini hiç araştırmadım. Tek gördüğüm şey de o da kahverengi Ben. bizimki de kahverengi. Ama ilk kim bu kahverengiyle çıktı? Ya da nedir bu kahverengi? Yani renk konuları çünkü gerçekten şey ya daha doğrusu hani yemeklerin neyi sembolize etti ve onun evrimleşmesi zaten başlı başına yani senin de zaten hani tezinde de Evet. bahsettiğin üzere yani benim de çok ilgimi çekiyor. Hı hı, hı hı, Ve eminim aslında yani kültüre dair merak edenler için yani hı hı. müzik nasıl bir evrim geçirmişse e, yemek de belli özellikle malzeme konusunda ki bugün çok güzel değindin. Hani domatesin, patatesin işte bunların mesela kullanımının nasıl entegre edildiği zamanla. Peki şöyle bir soruyla istersen boyoz konusunu kapatalım. Hı hı. Boyozun geleceğine dair nasıl bir yani ev boyozu tekrar sokaklarda canlanır mı? Hangi boyoz daha trendde şu anda? Yani şu aslında sokakta bir o klasik e, yani ev boyozundan sonra farklılaşıyor. Bir daha büyük çapta üretilebilmek için üretilebilmesi için bir teknik geliştiriliyor. Bir açkı tekniği deniyor buna. İşte serpme börek yapmada da kullanılan bir teknik. Bu kafasının üzerinde çevirerek hamuru genişletme tekniği. Bu aslında en azından tespit edebildiğim, edilmiş ilk değişim. Bu büyük çaplı üretime yarıyor ve daha genişlemesini sağlıyor aslında boyozun. Ama sonra zaman içinde gömme boyoz tekniğine de evriliyor. Bugün benim gördüğüm gömme boyoz e, en yaygın boyoz İzmir'de. Yani klasik yöntemle üreten çok çok az yer tespit edebildim ben. Ev boyozu da yine bir 2010'larda e, bir pastanede bir sefer tarafından açılmış bir pastanede bir dönem olmuş galiba. En yakın onu tespit edebildim yakın tarihte. Ev evde üretilen boyanın e, yani böyle çok kısa sürede yaygınlaşacağını ya da hayatına devam edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü seferat yemekleri de yani zaten komünitenin kendi içinde gittikçe daha az yapılan yiyecekler. Yani bunun da çeşitli nedenleri var. Bir tanesi işte değişen toplumsal cinsiyet rolleri, kadının çalışma hayatına katılması. İkincisi azalan nüfus. Bu azalan nüfus Şabat yemeklerine dahi yansıyor.
işte birçok ailenin çocuğu zaten artık şehirde yaşamıyor. Şehirden göç etmiş durumda. Hani benim gözlemim ve değerlendirmem bu İzmir'de zaten böyle yani genel olarak dışarı göç veren bir şehir İzmir. Yani sadece seferatlar özelinde değil. Üçüncüsü de daha önce konuşmanın erken dakikalarında söylediğimiz beslenme alışkanlıkları. İşte senin de söz ettiğin yağ ki ben hani boyozun o kadar yağlı bir yiyecek olduğunu düşünmüyorum. E, beslenme alışkanlıklarının değişimi, sağlık. Hani bugün birçok insan daha sağlıklı beslenmeye, daha az yağlı yemeye çalışıyor. Bu da bir diğer sebep. Dolayısıyla bütün bu sebepleri toplayınca ben boyonun yaygınlaşacağı ya da evde üretilen boyunun yaygınlaşacağını düşünmüyorum. Dışarıda da o evrimleşen en son geldiği hal aslında yaygın olan hali. Bir de senin değindiğin tabii ki iç malzemeli olanlar. Yani nereye evrilir bilmiyorum ama şeyi söylemek önemli yani boyoz bir ihracat ürünü aynı zamanda. Yani yurt dışına da satılıyor. Bu anlamda da çok küçük bir gruptan başlayarak dışarı doğru yayılan bir Başlı yiyecek. başına tanıtımı var. Artık bu Uluslararası Boyoz Günleri işte yani İzmir'in işte bir Hı hı, tanıtım kampanya. Tabii dediğin gibi ya bunun ya ben mesela hani şu an sadece kişisel olarak yani kendi yakın çevremden de mesela gördüğümde hani mutfağa meraklı olan kişiler bile özellikle yani fırın işlerine meraklı olan kişiler için bile ya çok aslında çeşitli seçenekler var. Hani boyoz bunlardan aslında sadece bir tanesi. hı hı, Ee, Ve sanki ön planda olan hani boyozdan çok iç malzeme. Hani çünkü bu yani Handrajo hı hı, Borekaz'da da kullanılabilir, boyozda da kullanılabilir. Ve yine de benim de mesela hani bir arzum ki birazdan senin işte hani gelecek işte planların üzerine biraz hani konuşurken aslında bunun daha üretim bilgisinin yaygınlaşma. Tabii ki hiç kimse yani bir şey ustası kadar iyi yapamaz ama en azından amatörce de olsa biraz daha hani bu yani birlikte yapma kültürünün yani ben yani bunun işte örneğin Madrid'de de, Londra'da da, işte hı hı, Stockholm'de de, Berlin'de de hadi bir boyoz deneyelim. Şimdi mesela burada işte bir arkadaşım şey dedi. Kendisi Yemen asıllı hani ya da Yemenite Teymani denilen hani Yahudilerden değil. Ama cahnun yapalım mı? Hani ben de şey diyemedim. Boyoz yapalım onu. Çünkü henüz bende o bilgi beceri eksik olduğu için hani böyle çok bir heves edemedim ya. Boş ver cahnunu. Henüz cahnunu da denemedik. Ama yani böyle benim de bir şey hayalim var aslında. Hani bu yemekleri iyi kötü evet. bir yani yapmayı en azından teşebbüste bulunmak. Çünkü hata yapa yapa öğreneceğiz günün Hı sonunda. hı, E, peki o zaman tekrar sana mikrofonu verirken hı hı, şu an bildiğim kadarıyla Madrid'desin. İstersen bugün ve bugünden sonra neler yapmak istiyorsun ki biraz en başta buna biraz değindin. hı İstersen hı. onu biraz açarak tamamlayabiliriz. Hı hı. Bu yemekleri yaşatma noktasında yani bunu yapmaya çalışan insanlar var. Yakın zamanda Londra'da bir Yvette Ajun Güney Londra'da bir seferat sofrası kuracak. Ve sanırım kendisinin başka şehirlerde de o seferat sofralarını kurmak gibi planı var. Buradan da onu söylemiş olalım. Benim yapmak istediğim çalışmalar da aslında böyle bir yere dayanıyor. Özellikle eski tarifleri toplamak, bunları yapmak, bugünün teknolojisinden faydalanarak belki de bir seferat yemek kütüphanesine dönüşmesini umduğum Merenda Kitchen'da paylaşmak. Hatta yapan kişilerle birlikte yapıp bunu kaydetmek gibi bir hayalim var. Çünkü gerçekten özellikle İzmir ya da İstanbul seferat kültürü gittikçe kayboluyor. Dille beraber yemekler de öyle çeşitli sebeplerden demin saydığımız. Dolayısıyla bunları kaydediyor olmak istiyorum. Bir de bugünlerde Ladino anlıyorum ama Ladino konuşmuyorum.
benim annem çift ana dilli. Yani eş zamanlı öğrenmiş Türkçeyi ve Ladino'yu. Bugünlerde annemi Ladino konuşmaya zorlayarak Ladino'mu geliştirmeye çalışıyorum. Bir de Ladino'mu ilerletmek. Yani şu an kısa vade planlarım bu. Bir de yeni geldiğimiz bu şehre alışmak. Peki hiç buna benzer mesela Madrid'de bir şeyle karşılaştın mı? Yani böyle boyoza andırır. Tabii ki yani hamur işi her yerde çok çok var. Sadece bunu da Karşılaşmadım. sorma sebebim şu oluyor. Genelde böyle bir İspanya ile bağlantı ama diyorum ki yani bugün İspanyası ile o gün İspanyası arası çok Ama uzak. şöyle şeyler var, yani boyoz özelinde yok ama bir kere Merenda'da anneannemin bir arkadaşından aldığım bir ayva peltesi tarifi vardı. Onu paylaştıktan sonra şöyle bir mesaj almıştım. İspanya'dan biri yazmıştı. Biz bu ayva peltesini işte, yani bunun aynısını sabah kahvaltılarında peynirle beraber tüketiyoruz diye. Bir de tabii İzmir'de mogado denilen marzipan, masapan var. Burada bir Toledo ziyareti yaptım. Orada özellikle yer alıyor ve başka yerlerde de olan bir yiyecek. Yani böyle benzer, aslında hani buradan geldiği belli olan yiyecekler var. Ama boyoz için hani öyle özellikle boyoza benzeyen bir şey henüz görmedim. Belki zaman içinde. Bir de bugün programda biraz önce değindin işte İvet Acı Güney'in bir çalışması olabilir diye. Hı hı. Kendisiyle henüz tanışmadım ama çok kişi tanışmamı söyledi. Çünkü sanıyorum komşu sayılıyoruz. O da Stockholm'de Evet, yaşıyor. o da Stockholm. Ve Ben de ama şahsen tanımıyorum. Merenda üzerinden öyle birkaç yazışmamız oldu. Bir de Meyhane Elsewhere diye bir proje var. hı hı, Onun kapsamında onu da o takip kapsamda ettiğim için. Londra O çalışıyor. kapsamda Hı hı. Londra'da ve sonrasında sanırım başka yerlerde de yapmak istiyor. Buradan Yani söylemiş olalım. belki önümüzdeki söyleşilerden birinde kendisiyle hani gerçekleştiririm ve daha yemek konusunda yemek dediğim gibi benim de hani merak ettim ama yabancı olduğum bir konu. Özellikle hani kaynak araştırma ve hani okuma tarafında. Bugün geldiğin için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim davet Ve için. programı kapatırken yine aynı bilgiyi tekrar edelim. Bu konu hakkında yani senin çalışmanla ilgili yazılı olarak bunu okumak isteyenleri Ocak 2025'de okuyabileceklerini duyuralım ki zaten senden bu bilgi bana geldiğinde ben zaten bizim sosyal Ben medya ileteceğim kanallarından da sana. bunu duyururum. O zaman iyi akşamlar bizi izleyen İyi herkese akşamlar. ve bir sonraki bölümde buluşmak üzere.